Bugün satın aldığın cihaz sana yarın çöp gibi hissettirecek. Nasıl mı? Hazırsak başlıyoruz. Bu işin arkasında koca bir düzen var. Her yıl yeni model çıkıyor, aynı senaryo tekrarlanıyor. Yeni işlemci, daha iyi kamera, 2 saat daha uzun pil. Ama gerçekte olan şu, senin geçen sene aldığın telefon hala iş görüyor, sadece sana işe yaramazmış gibi hissettiriyor. Ve en kötüsü ne biliyor musun? Artık bunu normal zannediyoruz. Her yeni modelle beraber biz de bir adım daha bu döngünün içine çekiliyoruz. Sen farkında olmadan bu sistemin yakıtısın aslında. Parayı veren sensin, oyunu kaybeden de maalesef. Bir telefonun ömrü kullanıcı için 3 ila 4 yıl arasında. Ama üretici için 1 yıl bile fazladır. Çünkü o cihaz satıldığı anda plan devreye girer. Yazılım güncellemeleri cihazı yavaşlatır. Yeni uygulamalar daha fazla RAM ister. Kamera trendleri değişiyor. Pil ömrü güncellemeyle daha hızlı tüketilir. Oyunlar daha yüksek grafik ister. Depolama dolmaya başlar. Cihaz nefes alamaz hale gelir. Sonuç, senin telefon hala çalışır ama tat vermemeye başlar. Sanki artık zamanı geldi diye fısıldar sana. Ama bu senin değil, markanın bir planı. Cihazın fiziksel ömrü değil, psikolojik ömrü bitirilir. Buna teknolojik yaşlandırma denir. Ve senin en büyük düşmanın bu görünmez zamanlayıcıdır. Eskiden işi donanımla yapıyorlardı. Bataryayı küçültüp 500 şarj döngüsünde öldürürlerdi. Şimdi daha zekiler. Çünkü yazılımla yapıyorlar. Bir güncelleme geliyor ve pil neredeyse %20 daha hızlı bitiyor. Bir sonrakinde ise kamera artık daha donuk çekmeye başlıyor. Ardından cihaz ısınıyor ve sen diyorsun ki herhalde yaşlandı artık. Hayır arkadaşım, o yaşlanmadı, yaşlandırıldı. Çünkü sistemin temelinde şu yatıyor. Tüketim asla bitmemeli. Eğer herkes telefonunu 4 yıl kullansa sektör çöküyor. O yüzden seni sürekli yeniye muhtaç hissettirmek zorundalar. Ve bunu öyle yapıyorlar ki sen bile artık inanmamaya başlıyorsun. Bugün 40 bin liraya telefon alıyorsun. Bir yıl sonra ikinci elde 20 bin liraya düşüyor. Belki daha düşüyor. İşlemci hala güçlü, kamera hala iyi, ekran hala canlı. Ama senin kafanda eskidi etiketi var. Çünkü pazarlama seni hipnotize etti bile çoktan. 5G geldi, 4G işe yaramaz. 120 Hz ekran, 60 Hz artık çağ dışı. Yapay zeka kamera var, seninki sıradan. Ve sen hiç sorgulamadan o kartı uzatıyorsun. Gerçekte yaptığın şey aslında şu, yeni model değil, aynı modelin pazarlama versiyonunu satın alıyorsun. Bir düşün ya, gerçekten ihtiyacın var mı? Bir düşün. Yoksa sadece bir gösteriş hırsı mı? Mesaj atmak için 40 bin liralık telefona gerek var mı? Ya da sosyal medyada gezinmek için 3 kamera telefona? Ya günlük kullanımda bile 8 çekirdekli işlemcinin %25'ini bile kullanmıyorsun. Ama yine de alıyorsun. Neden? Çünkü reklam seni geri kalıyorsun hissiyle vuruyor. Ve insan doğası gereği geri kalmayı sevmez. Telefon firmaları da bunu çok iyi biliyor arkadaşım. Ve seni görünmez bir rekabete sokuyor. Artık sen markalarla değil, komşunun telefonuyla yarışıyorsun. Bak biraz geçmişe gidelim. 2018'de 20-30 bin liraya alınan amiral gemileri bugün 10 bin lira bile etmiyor neredeyse. O kadar tuhaf ki 2 yıl önce efsane kamera diye sattıkları cihazlar bugün orta segmentten kötü çekiyor. Bir dönem en hızlı işlemciyle övdükleri Snapdragon modeller bugün ısınmadan basit bir oyun bile oynattırmıyor. Ve ironik olan ne biliyor musun? Sen hala o telefonların reklamlarını YouTube'da izliyorsun. Ama o cihazlar artık çöplükte. Düşünsene, efsane dedikleri şey aslında bir yıl sonra unutulmak üzere tasarlanmış. Efsaneler bile garantili ölümle gönderiliyor. Bugün piyasaya çıkan her telefon aslında yarının çöpü olarak planlanıyor. Markaların umurunda çevre değil, satış rakamları var.
O yüzden geri dönüştürülmüş malzeme dediklerinde bile aslında yeni üretim döngüsünü meşrulaştırıyorlar. Ama markalar sürdürülebilir etiketiyle seni rahatlatıyorlar. Gerçekte yaptıkları şey şu: yeni model çıkar, eskiyi itibarsızlaştır. Kısacası sürdürülebilirlik değil, sürekli satış. Bu düzen sen her yıl yeni telefon aldığın sürece ayakta kalıyor. Durduğun an sistem çöküyor. Çözüm aslında basit ama cesaret istiyor. Telefonunu minimum 3 yıl kullan. Gereksiz güncellemeleri kapat, sistemi optimize et. Mümkünse custom ROM veya hafif sürüm dene. Fiyat performans modellerine yönel. İhtiyaç dışı alışveriş yapma. Çünkü sen biraz daha iyi kamera uğruna 20.000 lira daha fazla verdiğinde aslında markayı besliyorsun. Ama aynı parayla bilgisayarını güçlendirebilir, ekran alabilir, üretkenliğini arttırabilirsin. Cihazın senin için çalışsın, sen onun kölesi olma. Bugün satın aldığın telefon yarın çöp olacak mı? Evet, maalesef evet. Çünkü bu sistem seni böyle yetiştirdi. Ama artık farkındasın. Artık zinciri kırabilirsin. Telefon senin hayatının merkezi değil. Sadece bir araç arkadaşım ve sen ona hükmedersen o seni sömüremez. Markalar sana yeni telefon satmak için uğraşıyorlar. Ben sana aklını satmaya çalışıyorum. Hangisini alacağını sen seç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.